Aloe vera'yı canlandırmanın en basit yolu mutfağınızda ve çoğu kişi bunu çöpe atıyor. Herkese selam. Bugün yeni aldığım aloe veram için saksı değişimi yapacağız ve aynı zamanda aloe veraların çok daha sağlıklı büyümesini, bol bol yavru vermesini sağlayan tamamen doğal bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemle aloe veralar hem daha güçlü kökler oluşturuyor hem de çok daha hızlı adapte oluyorlar. Aloe veram oldukça sağlıklı görünüyor ama sürpriz yumurta gibi topraktan neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Aloe veralar fazla ilgiyi sevmez. En büyük hata ise çok sulamaktır. Şimdi aloe veralar için çok faydalı olan yumurta kürü için gerekli hazırlıklara başlıyoruz. Yumurtaları kırdıktan sonra içindeki zar kısmını bu şekilde dikkatlice çıkarıyorum. Bu aşama önemli. Eğer bunu yapmazsanız yumurtada koku ve böceklenme meydana gelebilir. Ve bunu yaptıktan sonra kabukları güzelce yıkıyoruz. Ben zarlarından ayıklayıp yıkadığım yumurta kabuklarını bu şekilde kurutmuştum. Poşette bekletiyordum. Poşetin içerisinde elimle sıkarak yumurta kabuklarını küçük parçalara ayırıyorum. Yumurta kabuklarını sterilize etmemiz gerekiyor. Bunun için de ısıya maruz kalmaları gerekli. Sizler fırında da yapabilirsiniz ama ben bugün çok daha kolay olduğu için teflon bir tava içerisinde ocak üzerinde ara ara karıştırarak yumurta kabuklarını sterilize edeceğim. Yumurta kabuklarının rengi hafif değişmeye başlayınca altını kapatabilirsiniz. Tabii dikkatli olun, kabukları yakmayın. Eğer fırında yapmak isterseniz 200 derecede 10 dakika kadar kurutmanız yeterli olur. Bu işlem kabukların tamamen kurumasını ve sterilize olmasını sağlıyor. Kavurduğum yumurta kabuklarını ayrı bir kap içerisine alıyorum ve soğuyuncaya kadar bekletiyorum. Soğuyan yumurta kabuklarını bir blender yardımıyla şimdi toz haline getireceğim. Bildiğiniz gibi yumurta doğal bir kalsiyum kaynağıdır ve kalsiyum aloe veraların köklerini güçlendirir ve bitkinin daha sağlıklı gelişmesine, bol bol yavru vermesine yardımcı olur. Toz haline getirdiğimiz bu faydalı mineral toprağa çok daha hızlı şekilde karışır. Aloe veralar için saksı seçimi çok önemli. Mutlaka saksının altı delikli olması gerekli. Ben toprak bir saksı kullanıyorum. Çünkü toprak saksı fazla suyu emiyor ve aloe veraların en sevmediği şey fazla su. Aslında benim saksım bir tık büyük. Başka saksı bulamadım ve mecburen bunu aldım. Ancak çok büyük saksı tercih etmemelisiniz. Çünkü çok büyük saksıda kök çürümesi meydana gelir. Eski saksıdan birazcık daha büyük bir saksı yeterli. Bildiğiniz gibi aloe vera bir sukulent ve ben bugün hazır sukulent toprağı karışımı kullanacağım. Hazır kaktüs toprağınız yoksa aloe vera için çok kolay bir toprak karışımı evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Toprağın mutlaka suyu hızlı süzmesi gerekli. Kendiniz de yaklaşık olarak %30 toprak, %35 kum ve %35 perlit olacak bir şekilde karışım hazırlayabilirsiniz. Bakın böyle elinizle sıktığınızda toprağın topak topak olmaması gerekli. Havadar bir toprak olması aloe vera için çok çok önemli. Toprak ne kadar havadar olursa aloe vera o kadar mutlu olur. İlkbahar ve yaz aylarında aloe vera büyür ve yavru vermeye başlar. Kışınsa dinlenme dönemine girer ve sulamayı ciddi bir şekilde azaltmak gerekir. Dışarıdan çok sağlıklı görünen aloe verayı saksıdan çıkardığımda yakın bakarsak görüyoruz ki köklerde çürüme olmuş. Marketlerde çok fazla sulama yapılıyor. Aloe veralar suya karşı çok hassaslar. Bu yüzden aldıktan sonra muhakkak saksı değişimi yapmanızı öneriyorum. Yanlış sulama neticesinde bakın böyle yaprakların köklerinde çürümeler meydana gelir. Yapraklar yumuşar ve bir müddet sonra aloe veranız ölür. Köklere zarar vermeden etrafındaki toprağı temizliyorum. Aslında aloe veraların çok çok büyük kökleri yok. Burada gördüğünüz gibi köklere sahipler. Etrafındaki çürümüş olan yaprak kalıntısını da temizledikten sonra artık dikim için hazır. Önemli bir püf nokta, kesinlikle kökleri yıkamamanız gerekli. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Aloe vera'nın sadece kök kısmını ve altındaki beyaz bölümünü toprağın içerisine koyuyorsunuz. Yaprakları toprağa gömmemelisiniz çünkü bu durum çürümeye neden olur.
Toprağa çok bastırmadan köklerin rahat edeceği şekilde yerleştiriyorum. Ama gördüğünüz gibi ayakta durmakta zorlanıyor çünkü henüz kökleri çok fazla büyümedi. Bu yüzden etrafına çubuklarla böyle destekler koyuyorum. Bu arada videomu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da ballı kaymak. Aloe vera'dan yaprak keserken en dışta, en altta, en kalın ve olgun yaprağı kesmeniz gerekli ve makasla değil keskin bir bıçakla mümkünse tek seferde gövdeye en yakın yerden kesmelisiniz. Kestikten sonra bitkiyi kesinlikle sulamamalısınız. Kesilen yerin hava alıp kapanması gerekli. En az 2 gün sonra sulama yapabilirsiniz. Yaprağı kestikten sonra buradaki gibi içinden sarı bir sıvı akar. Adı latextir. Cilt içinde, bitkiler içinde kullanılmaz. Yaprağı dik şekilde 10-15 dakika bekletin. Sarı sıvı tamamen aksın ve bundan sonra içindeki jeli kullanabilirsiniz. Önemli bir püf nokta, aloe vera'nın yapraklarına kesinlikle su püskürtülmez. Dikimden hemen sonra su vermiyorum. Aloe vera'yı direkt güneş ışığı almayan, sabah ya da akşam güneşi alan bir pencere önünde 5-7 gün kadar beklettikten sonra ilk suyunu veriyorum. Hazırladığımız yumurta kabuğu tozundan bir saksı için 1 tatlı kaşığı kadar kullanacağım. Aloe veram çok büyük değil ama sizin aloe veranız daha büyükse 1 yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Sadece saksı üzerine serpiyorum ve bir kaşık yardımıyla toprağa karıştırarak her yere eşit şekilde dağılmasını sağlıyorum. Aloe vera az ama doğru bakımı seven bir bitki. Eğer toprağı, ışığı ve sulaması doğruysa yıllarca sorunsuz yaşar. Şu an kış mevsimindeyiz ve yaptığım bu bakım sayesinde aloe vera dinlenme evresinden sonra bahara bol bol yavrularla girecek. Aloe vera bakımı çok kolay gibi görünür ama en sık kaybedilen bitkilerden biridir. Çünkü fazla ilgiyi hiç sevmez. Su verirken gövdeye, yaprak aralarına su değmemesine kesinlikle dikkat edin. Çünkü bu yapraklarda çürümeye neden olur. Eğer aloe vera'nız çok büyük ve köklüyse saksının dibine kil bilyesi ya da çakıl taşı ekleyebilirsiniz ve kesinlikle saksı dibinde biriken suyu dökmelisiniz, yoksa kökler çürür ve aloe vera'nızı kaybedebilirsiniz. Ve burada da toprak saksının fazla suyu nasıl absorbe ettiğini görüyorsunuz. Sizler elbette ki plastik saksı kullanabilirsiniz. Aloe vera aydınlık ortamları sever. Direkt öğle güneşi yapraklarını yakabilir. Bu yüzden en ideal yer sabah ya da akşam güneşi alan bir pencere önüdür. Bana destek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bol bol yorum yapıp paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.